2019-2023 dönemindeki silah artış oranını anlatıyor bu tablo bize. Mete Bey, siz anlatır mısınız bize? Ukrayna, Slovenya, Çekya gibi gidiyor. %6633 gibi bir rakam görüyoruz örneğin Ukrayna'da. Tabii yani şimdi savaşan bir ülke için aslında bu yüzdeye bakmak çok da... Yani bu beni çok fazla ilgilendirmiyor çünkü savaşan bir ülke. Evet. O yüzden de çok anormal rakamlar çıkması normaldir. Ama Slovenya savaşta değil. Evet, Slovenya çok yüksek. Çekya değil. Bulgaristan değil, Kosova değil, Hollanda değil, Macaristan değil, Sırbistan değil, Litvanya. Bakın aşağı doğru geliyoruz. Hani burada bir tek Polonya'yı hani biraz şeye koyuyorum. Ukrayna sınırına ana blokta olduğu için. Diğerlerine bakın. İsveç %206. Bunlar barış pıtırcı ülkeler. Hiç hani hiçbir şeye karışmıyoruz diyorlar ya. Hadi Ermenistan'ı yine ayırın buradan. Almanya, Avusturya, Avrupa'nın göbeğinde. Fransa, Güney Kıbrıs gerçekten çok silahlanıyor. Çünkü üzerine ambargo kalktı. Danimarka, Norveç, Hırvatistan. Gelin aşağı doğru bakın. Yani şu rakamlar, burada bir tek İspanya %4.7 gibi gözüküyor. Çünkü İspanya gerçekten büyük bir askeri güç zaten. Eskiden de çok büyük bir askeri güçtü. O yüzden askeri gücünü tekrar yapılandırmak üzere bir hazırlık yapmadı. Buradaki birçok ülkenin bu kadar abartılı rakamlar olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Mevcutlarını çok arttırdılar. Şimdi mevcudunu arttırdığınızda, sevgili kardeşim de bilir, bir teşkilat malzeme kadrosu dedim, TMK'sı vardır. O TMK'yı önce sağlamanız lazım. Yani işte bir Tugay kurdum deyince asker yetmiyor. O Tugay zırhlı Tugaysa tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, işte topçu birlikleri, bir sürü şey alıyorsunuz. Ve rakam bir anda korkunç yerlere doğru gidiyor. Bunların çoğu ölü ordulardı. Ya ölü ordulardı ya Rusya'dan eski Doğu blokunun ülkeleri olup silahlarını değiştirmeye çalışan ülkeler olduğu için anormal bir artış var. Ama beni asıl hani bakmayı sevk eden ülkeler Hollanda. Hollanda %751. Hollanda zaten bir NATO ülkesi. Savaşta değil. Evet. Rakama bakar mısınız? %751. Arkasından yine NATO ülkeleri içinde Belçika. Mesela Portekiz. Yine orada önemli ülkelerden olan Norveç. Bakın bunlar... Yani şu çıkarımda bulunur muyuz? NATO içinde olmaları artık onları güvenli hissettirmeye yetmiyor. Yetmiyor. Ve Rusya'ya hazırlık anlamında yapmıyorlar bu hazırlıkları. Çünkü rakamlar onu göstermiyor. Bu başka bir şeye hazırlık yapıldığını gösteriyor. Yani dünyadaki değişime hazırlık yapıldığının işaretleri. Hatırlayın, Türkiye'de 2024 bütçesini hazırlarken %250'lik artış koydu. İlk defa. Biz şunu söylemiştik. Ne demiştik? Bizim için bu rakam aynı zamanda Türkiye'nin tehdit algısının da %250 arttığını gösteriyor demiştik. Hadi siz ortalama enflasyon falan gibi %60 deyin. Ama o aradaki %200'lük fark tamamen tehdit algısıyla ilgili. Ne kadar büyük bir tehdit algısının Avrupa'da kendini hissettirdiğini düşünün. Ne yapacak? Rusya bütün Avrupa'ya mı saldıracak? Yani işi gücü yok. Rusya'nın gücü Avrupa'yı işgal etmeye yeter mi? Yetmez. Yetmez yani. Ukrayna'da ilerlemekte zorlanan bir Rusya'nın yani Avrupa'nın bütün ülkelerine saldıracağını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz değil mi? Düşünmüyorsunuz. O zaman peki bu tehdit algısının sebebi Rusya değilse ne? Dünkü dünyadaki değişime, o değişimin sonuçlarına hiç kimse hazır değil. Ve hazır olmadıklarını fark ettiler. Almanya fark etti. Belçika fark etti. İngiltere fark etti. Fransa fark etti. Hiçbir şeye hazır değil. Bir kara savaşına ve konvansiyonel bir savaşa hazır değiller. Asıl değişimlerden en önemlisinden bir tanesi de o.